Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizler ile 3 malzemeli Hindistan cevizli koko kurabiye yapıyoruz. Bu kurabiye tarifinin her mutfakta denenmesini isterim. Kendisi benim çocukluk aşkım olur. Tarifimize 2 adet yumurta akını bir karıştırma kabımıza alarak başlıyoruz. 2 çay bardağı şekerimiz var. Şekerimizi de kabımıza ilave ediyoruz. Şeker ve yumurta aklarımızı bembeyaz bir kıvam alıp böyle boza kıvamına kadar iyice çırpıyoruz birlikte. Bu karıştırma aşaması çok önemli. Ben tarifimi karıştırırken siz de YouTube kanalıma abone olup büyümeme yardımcı olursanız o kadar mutlu olurum ki. Şimdi birazcık daha karıştırmamız gerekiyor tarifimizi. Birazcık daha çırpıyorum ve artık yavaş yavaş kurabiye hamurumuzun temelinin kıvamı hazır. Şöyle siz değerli izleyenlerime de tarifimin kıvamını göstermek istiyorum. Şimdi ana malzeme geliyor. 1,5 su bardağı Hindistan cevizi ilave ediyorum tarifime. Şöyle ilk bardağımı koydum. Yarım bardak daha, yarım su bardağı daha tarifime ilave ediyorum. 1 paket vanilyam var. Şimdi artık tarifimi bir spatula ile karıştırıyorum. Şöyle Hindistan cevizlerim yumurta akımına iyice karışmasını istiyorum. Buraya kadar tarifimi izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Şimdi kurabiye hamurumun harcı hazır olunca onu da siz değerli izleyenlerime göstereceğim. Birazcık daha karışmaya ihtiyacı var. Böyle uzun uzun çekiyorum ki her aşamasını görün, tarifi kolaylıkla yapabilin diye. Evet, şimdi hamurum hazır. Şöyle sizlere de göstereyim. Şimdi şekil verme zamanı. Şekil verirken 2 tane tatlı kaşığından yardım alacağım. Fırın tepsimi yağladım. Yağladığım fırın tepsime sıvı yağ ile şöyle kurabiyelerime şekil vererek tepsime alacağım. Burada isterseniz elinizle top şekli de verebilirsiniz. Veya bir sıkma torbası geniş uçlu yardımıyla da sıkabilirsiniz. Ama ben bu kurabiyede bu şekilde oluşan perişan görüntüyü çok seviyorum. Bana özelliği buymuş gibi geliyor. O yüzden böyle birazcık dağınık dağınık koyuyorum. Şimdi sonuncu şöyle kurabiyemize de şekil verelim. Evet ve diğer kurabiye hamurumuza da aynı işlemi uyguluyoruz. 170 derecede kurabiyelerimizi üzeri pişene kadar kızartıyoruz ve biz pişmeye gitmeye hazırız. Tam kurabiyelerimiz fırından çıktı. Etraf mis koktu. Şimdi size kurabiyelerimin bir tanesinin iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere çok güzel kurabiyeler oldu. Şöyle bir tanesinin içini açalım. Of of of. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.